Sıradan bir sabah. Evden çıktınız, işe ya da alışverişe gideceksiniz. Ama sokakta bir terslik var. İnsanların bakışları değişmiş, yüzler gerilmiş, hareketler taşmış. Birileri kahkaha atıyor, birileri bağırıyor, birileri sebepsiz yere saldırıyor. Sanki şehir aklını yitirmiş bir kalabalığın eline düşmüş. Oh God! Get back! Get back! I said get back now! Bazı rivayetlerde çok eski zamanlarda böyle bir kaosun yaşandığı anlatılır. Görünmeyen alemin varlıklarının insan dünyasına taşan bir fitneye sebep olduğu söylenir. İşte bu anlatıların merkezinde adı hem saltanatla hem peygamberlikle anılan bir isim vardır. Hazreti Süleyman. Onun hayatı yalnızca mucizelerden ibaret bir olağanüstülük listesi değildir. Asıl mesele gücün en büyüğüne sahipken bile o gücü ne için kullandığıdır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam anlatılara göre cinlere hükmeder, onları emri altında çalıştırır. Hayvanların dilini anlar, onlarla konuşur. Rüzgarın bile Allah'ın izniyle onun emrine verildiği aktarılır. Ve elbette dillere destan bir zenginlik. Öyle bir hazine anlatılır ki yüzyıllar boyunca pek çok insan o hazinenin izini sürmeyi bile hayal eder. Fakat bu hikayeyi ilginç yapan şey altınlar ve saraylar değildir. İlginç olan bu gücün bir kulun elinde nasıl bir imtihana dönüştüğüdür. Milattan önce 970. Bugünden bakınca yaklaşık 3000 yıl öncesi. Dünya bugünkü gibi gürültülü değildi belki. Ama korkular, hırslar ve iktidar kavgaları yine vardı. O yıllarda Filistin topraklarında bir çocuk dünyaya geldi. Adı Hazreti Süleyman. Babası Hazreti Davut Aleyhisselam'dı. İsrailoğullarına hem adalet hem düzen getiren bir hükümdar ve aynı zamanda Allah'ın seçtiği bir peygamber. Fakat Hazreti Davut'un sarayı dışarıdan güçlü görünse de içeriden fırtınalıydı. Çünkü Hazreti Davut'un tek bir oğlu yoktu. Rivayetlerde Hazreti Süleyman'ın çok sayıda erkek kardeşi olduğu anlatılır. Yani bu sarayda yalnızca taht yoktu. Tahtın etrafında dolaşan gölgeler de vardı. Hazreti Davut'un sarayında günler geçtikçe o görünmeyen soru daha da büyüyordu. Kim geçecek? Çünkü Hazreti Davut'un ardında sadece bir ülke kalmayacaktı. Bir düzen kalacaktı. Bir emanet kalacaktı. Ve o emaneti taşıyamayan biri koskoca milleti karanlığa sürükleyebilirdi. Rivayetlere göre Hazreti Davut'un gönlü Hazreti Süleyman'a meylediyordu. Ama halk bu kararı kolay kabul etmedi. İsrailoğulları itiraz etti. Bu çocuk daha küçük, aramızda daha güçlü, daha yetişkin olanlar var. Bunun üzerine o an Hazreti Davut halkı topladı. Oğullarını da herkesin önüne çıkardı ve bir soru sordu. Bir insanın doğru yolda mı yoksa bozuk bir yolda mı olduğunu belirleyen asıl şey nedir? Kardeşler tek tek cevap verdi. Kimi akıl dedi, kimi güç dedi, kimi dil dedi, kimi de başka şeyler. Sıra Hazreti Süleyman'a geldiğinde o çocuk yaşına rağmen tereddüt etmedi. Tek bir kelime söyledi. Kalp. O an kalabalıkta bir sessizlik oluştu. Çünkü bu cevap yalnızca doğru olduğu için değil, insanın bütün yönünü özetlediği için ağırdı. Kalp doğruysa söz de doğru olur. Kalp bozuksa koca bir düzen bile bozulur. Ama rivayetlere göre Hazreti Davut bununla da yetinmedi. İkinci bir işaret istedi. Oğullarının her birinin asasına isim yazdırdı. Sonra hepsini aynı odaya koydurdu. Kapıyı kilitledi ve bekledi. Bir süre sonra kapılar açıldığında herkesin gözü aynı yere takıldı. Rivayete göre yalnızca Hazreti Süleyman'ın asası yeşermişti. Yaprak vermişti. Bu, halkın zihnindeki şüpheyi kıran bir işaret gibi görüldü. İtirazlar yavaş yavaş sustu. Ve Hazreti Süleyman, çocuk yaşta da olsa kabul gördü. Hazreti Davut'un ömrü artık sona yaklaşıyordu. Rivayetlere göre Hazreti Davut, Hazreti Süleyman'ı yanına çağırdı. Bu, bir babanın oğluna son kez bakışıydı. Ama aynı zamanda bir peygamberin emanet bırakışıydı. Oğlunu karşısına oturttu ve ona saltanatın altın kurallarını değil, kalbin kurallarını anlattı. İnsanlardan bir şey bekleme. Çünkü gerçek zenginlik budur. Başkasına verilen nimete göz dikme.
Çünkü insanı fakir eden elde olmayan değil, gözü doymazlıktır. Bugünün dünden hayırlı olması için çalış. Öfkelendiğinde bulunduğun yerden uzaklaş. Özür dilemeni gerektirecek sözlerden kaçın. Bu sözler sanki şunu anlatıyordu. Bir hükümdar olacaksın ama önce kendine hükmedecek kadar güçlü ol. Sonra gün geldi. Hazreti Davut vefat etti ve artık sıra Hazreti Süleyman'a gelmişti. Hazreti Süleyman sadece kral olmayacaktı. O, Allah'ın seçtiği bir elçi olacaktı. Yani gücü keyfi için değil, hakikat için taşıyacaktı. Hazreti Davut'un oğluna teslim ettiği özel bir yüzükten söz edilir. Bazıları buna mühür der. Bazıları büyük bir sır diye anlatır. Üzerinde İsmi Azam'ın yazılı olduğuna dair rivayetler vardır. Ama burada en kritik nokta şudur. Güç yüzükte değil, güç Allah'ın iznindedir. Yüzük sadece bir vesile. Hazreti Süleyman tahta geçtiğinde insanlar onun genç yaşına bakıp tereddüt etmişti. Ama rivayetlere göre çok kısa sürede herkes şunu fark etti. Bu genç hükümdarın yanında sıradan bir iktidarın gölgesi yoktu. Başka bir şey vardı. Ürperten bir düzen ve hayrete düşüren bir kudret. Çünkü anlatılanlara göre Hazreti Süleyman'ın saltanatı yalnızca insanların üzerinde kurulmuş bir saltanat değildi. Allah'ın izniyle ona öyle bir nimet verildi ki dünyanın alıştığı kurallar bir süreliğine değişmiş gibiydi. Rivayetlerde ilk olarak cinlerden bahsedilir. Gözle görülmeyen ama akıl taşıyan, iş yapabilen ve korku uyandıran bir alem. Anlatılara göre Allah cinlerin bir kısmını Hazreti Süleyman'ın emrine verdi ve onlar onun emriyle çalışmak zorunda kaldılar. Bazıları ağır işler yaptı, bazıları inşaatlarda kullanıldı, bazıları denizlerin dibine daldı, bazıları uzak diyarlara gidip haber getirdi. İnsanların günlerce uğraşacağı taşlar, rivayetlere göre kısa sürede yer değiştiriyor. Devasa bloklar yerlerine oturuyor. Kimse vur kır sesi duymadan duvarlar yükseliyor. Ve halk uzaktan bakıp sadece şunu söylüyor. Bu nasıl mümkün olur? Bu anlatılar, Beytül Makdis'in tamamlanmasıyla ilgili rivayetlerde özellikle öne çıkar. Hazreti Davut başlamıştı ama ömrü yetmemişti. Hazreti Süleyman devraldı ve rivayetlere göre cinler onun emriyle bu yapının tamamlanmasında çalıştı. Hatta cinlerin sadece duvar örmediği, saraylar, havuzlar, büyük yapılar da inşa ettiği anlatılır. Öyle işler ki insanın gücü yetse bile yıllar alırdı. Ama o verilen gücü kendine ait sanmıyordu. Her şeyin Allah'ın izniyle olduğunu biliyor. Korkuyla değil, teslimiyetle yürüyordu. Rivayetlerde bir başka büyük nimet daha geçer. Rüzgar. Sanki bir binek gibi, sanki bir yol gibi Allah'ın izniyle onun emrine verildiği anlatılır. Bir yerden bir yere gitmek, orduyu taşımak, mesafeleri kısaltmak ve bir de hayvanların dili. Hazreti Süleyman'ın yalnızca anlamakla kalmayıp onlarla konuşabildiği aktarılır. Rivayetlere göre Beytül Makdis'in yükseldiği günler Kudüs'te bambaşka bir hava vardı. İnsanlar her sabah kutsal alanın etrafından geçiyor, daha dün boş olan yerde bugün duvarların yükseldiğini görüyordu. Ama tuhaf olan şuydu, ne çekiç sesi, ne taş kırma gürültüsü, ne bağırış çağırış, sanki görünmeyen eller çalışıyor, şehrin ortasında sessiz bir inşa yükseliyordu. Halkın bir kısmı hayran kalıyordu, bir kısmı korkuyordu. Çünkü insan anlamadığı şeye ya hayran olur ya da ondan ürker. Anlatılara göre Hazreti Süleyman, cinlerden oluşan bir topluluğu bir araya getiriyor ve onları bu büyük işte görevlendiriyordu. Kimisi taş taşıyor, kimisi sütunları yerleştiriyor, kimisi işçiliği tamamlıyordu. Ve bu iş sadece bir bina yapmak değildi. Bu bir devrin simgesiydi. Bir ibadet merkezinin, bir düzenin, bir medeniyetin yükselişiydi. Rivayetlerde mabedin içinde kutsal emanetlerden söz edilir. Ahit sandığı gibi unsurlar bu anlatılarda geçer. Ve işte tam burada Hazreti Süleyman'ın saltanatının bir başka yüzü devreye girer. Zenginlik. Anlatılara göre onun sahip olduğu hazine, dünya üzerinde benzeri görülmemiş bir büyüklükteydi. Rivayetlerde cinlerin denizlerin dibine dalıp inciler çıkardığı, değerli madenleri topladığı ve bunların Hazreti Süleyman'ın hazinesine taşındığı anlatılır. Bu kadar zenginlik, bu kadar güç,
İnsanı ya kibirle büyütür ya da şükürle arındırır. Bu yüzden bazı rivayetlerde zenginlerin hesabı daha uzun olur vurgusuna değinilir. Ancak önemli olan şudur: Allah katında üstünlük kalbin temizliğindedir. En doğrusunu Allah bilir. Süleyman Aleyhisselam böceklerden atlara, yılanlardan uçan kuşlara kadar tüm hayvanlarla iletişim kurabilme gücüne de sahipti. Cinlerden ordusu bulunduğu gibi hayvanlardan da bir orduya sahipti. Yine Kur'an'da bildirildiği üzere cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusunu toplayan Hazreti Süleyman, Karıncalar Vadisi'ne yaklaştığı bir vakit vadideki karıncalardan birinin sesini işitir. Bir karınca diğer karıncalara sesleniyordu. Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin. Hazreti Süleyman'ın bu sözlere gülümsediği anlatılır ve şöyle söylemiştir. Hayır, benim saltanatım geçicidir. Sonra Rabbine yönelip şükrettiği aktarılır. Karıncalar Vadisi'nden sonra ordu yoluna devam eder. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor gibidir. Fakat rivayetlere göre Hazreti Süleyman bir noktada durur ve yukarı baktığında hüdüd kuşunun olmadığını görür. Dışarıdan bakınca küçük bir ayrıntı gibi durabilir. Ama Hazreti Süleyman'ın düzeninde hiçbir şey küçük değildir. Çünkü o kuş sıradan bir kuş olarak anlatılmaz. Rivayetlerde özel görevleri olan bir haberci gibi resmedilir. Gerektiğinde uzak diyarlara uçar, bilgi toplar ve geri döner. Bazı rivayetlerde bir özelliğinden daha söz edilir: su bulma. Çöllerde, taşlık vadilerde insanların göremediği yerleri sezdiği anlatılır. Kur'an'da geçtiği aktarılan söz gelir. Bana ne oluyor ki Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Derken Hüdhüd geri döner. Rivayete göre kanatlarında bir haber taşır. Öyle bir haber ki Hazreti Süleyman'ın dikkatini tamamen oraya çevirir. Sana, senin bilmediğin bir şey öğrendim. Kesin bir haber getirdim. Der ve devam eder. Sebe ülkesinden söz eder. Orada bir kadın hükümdarın yönettiği bir diyardan bahseder. Hükümdarın adı Belkıs. Ülkenin zenginliğini, sarayı, görkemli tahtını anlatır. Ve sonra asıl cümleyi söyler. Onlar Allah'ı bırakıp güneşe secde ediyorlar. Hazreti Süleyman o an bir karar verir. Hüdüd'ün getirdiği haberden sonra Hazreti Süleyman hemen aceleyle hareket etmez. Çünkü onun yönteminde önce hakikat konuşur. Kılıç en son konuşur. Rivayetlere göre bir süre sessiz kalır. Duyduklarını tartar. Karşısında sıradan bir düşman yoktur. Bir halk vardır ve o halkın düzeni vardır. Ama aynı zamanda Allah'tan başkasına secde eden bir inanç da vardır. Hazreti Süleyman kuşa döner Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. ve rivayetlere göre bir mektup yazar. Bu mektup bir hükümdarın kibirli buyruğu gibi değil, bir peygamberin daveti gibi başlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bana baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin. Hazreti Süleyman mektubu mühürler. Rivayetlerde bu mühür Süleyman mührü diye anılır. Mektup Hüdhüd'e verilir. Bunu Belkıs'a bırak, sonra çekil ve bekle, tepkisini izle. Bir kuş, tek başına, uzun bir yolculuk. Dağlar, vadiler, çöller. Ve sonunda Sebe ülkesinin sarayı, mektup kapılardan geçer. Muhafızlar fark etmez. Duvarlar engel olamaz. Sabah olduğunda Belkıs uyanır, tahtının üzerinde bir mektup görür. Şaşkınlık, tedirginlik ve korku. Çünkü mektup oraya nasıl gelmiştir? Belkıs çevresindekilere döner. Beyler, bana çok önemli bir mektup bırakılmış. Mektubu açar. İlk cümle bile sarayın havasını değiştirir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Belkıs okurken bunun sıradan bir güç meselesi olmadığını sezer. Rivayetlere göre Hazreti Süleyman'a hediyeler göndermeyi düşünür. Çünkü dünyada birçok savaş hediyeyle ertelenir. Birçok lider altınla yumuşar. Belkıs'ın planı şudur: önce onu test edeceğim. Eğer bu bir hükümdarsa hediyeyi kabul eder. Eğer bu bir peygamberse mesele bambaşkadır. Rivayetlere göre Belkıs ülkesinin en değerli hediyelerini hazırlattı. Altınlar
kıymetli taşlar, nadide eşyalar, sarayına yakışır bir ihtişam. Elçiler yola çıktı. Uzun yollar aştı ve Hazreti Süleyman'ın huzuruna ulaştı. Elçiler hediyeleri sundu. Belkıs'ın mesajını iletti. Hazreti Süleyman hediyelere bakar. Allah'ın bana verdikleri sizin verebileceklerinizden daha hayırlıdır. Bu cümle şunu ilan eder. Benim derdim ganimet değil, benim derdim hakikat ve hediyelerin geri gönderilmesi emredilir. Belkıs bunu duyunca tedirginliği artar. Çünkü artık anlar. Bu adam sıradan bir kral değildir. Ve Belkıs'ın önünde iki yol belirir. Ya savaşmak ya da gidip kendi gözleriyle gerçeği görmek ve karar verilir. Hazreti Süleyman'a haber gönderir. Huzuruna geliyorum. Dinini görmek istiyorum. Belkıs hazırlanır, yola çıkar. Ama yola çıkmadan önce bir şeyi güvenceye almak ister. O meşhur tahtını. Rivayetlerde Belkıs'ın tahtını sarayın en korunaklı yerine saklattırdığı anlatılır. Çünkü o taht sadece bir koltuk değil, Sebe'nin gücünün simgesidir. Rivayete göre Hazreti Süleyman sarayı hazırlatmakla yetinmedi. Bir imtihan sahnesi kurdu. Çevresine döndü. Cinlerden, insanlardan, ilim sahiplerinden oluşan topluluğa Belkıs buraya gelmeden hanginiz onun tahtını bana getirebilir? cinlerden bir ifrit öne çıktı. Getiririm. Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Allah tarafından kendisine ilim verilmiş bir kul öne çıkar ve sakince der ki, Ben onu sen gözünü açıp kapatmadan sana getiririm. ve rivayete göre tam da o an olur. Belkıs'ın sarayında saklanan o meşhur taht, Hazreti Süleyman'ın yanında belirir. Hazreti Süleyman'ın tepkisi kıssanın kalbidir. Bu, Rabbimin lütfundandır. Şimdi, tahtı değiştirin. Onu tanıyacak mı tanımayacak mı görelim. Belkıs saraya yaklaştığında gördüğü şey, sıradan bir saray değildi. Sanki her taş, her sütun, her koridor, burada başka bir düzen var diye fısıldıyordu. Sarayın girişinde, yerde bir su vardı, en azından öyle sandı. Su gibi duran bir yüzey. Işığı farklı kırıyor. Altında derinlik varmış gibi. Belkıs refleksle eteğini kaldırdı. Islanmamak için. İşte tam o anda Hazreti Süleyman'ın sakin sesi duyulur. Eteğini kaldırmana gerek yok. Bu su değil, billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir. Belkıs duraksar. Çünkü bu küçük sahne zihninde büyük bir kapı açar. Gördüğüne güvenen göz bile yanılabilir. Belkıs adımını atar. Şeffaf zeminin üzerinde yürür. Korkusunu bastırır. Şüphesini bastırır. Ve ilerler. Sonra salona girer. Gözleri bir noktaya takılır. Taht. Kendi tahtına benzeyen, neredeyse aynı gibi duran muhteşem bir taht. Kalbi sıkışır. Çünkü o taht Sebe'de saklı olmalıydı. Hazreti Süleyman sınar gibi sorar. Senin tahtın böyle miydi? Belkıs bir an konuşamaz. Aklı ikiye bölünür. Bu benim tahtım olamaz. Ama gözleri bu benim tahtım der. İşte o an hakikat Belkıs'ın üzerine çöker. Bu sadece bir güç gösterisi değil, bu bir işaret. Belkıs anlar ve tarihe geçen sözleri söylediği aktarılır. Rabbim, ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Hazreti Süleyman, saltanatı dillere destan olmuş. Ama her insan gibi o da bir gün en kaçınılmaz gerçekle yüzleşecekti. Rivayetlere göre bu yüzleşme sıradan bir şekilde gelmedi. Bir gün Hazreti Süleyman sarayında odasına çekildi. Kapılar kapandı. Sessizlik çöktü. Derken odada bir varlık fark etti. Rivayetlerde odada bir genç adamın durduğu anlatılır. Hazreti Süleyman irkilir. Çünkü bu sarayda onun izni olmadan kimse içeri giremez. Sorar. Sen de kimsin? Genç adam sakince cevap verir. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı üzerine olsun. Hazreti Süleyman'ın sesi sertleşir Buraya nasıl girdin? Kapılar kapalıydı. ve rivayete göre o genç adam şöyle der. Ben o kişiyim ki kapıdaki görevliler bana engel olamaz. Girdiğim saraylar sessiz kalır, ziyaret ettiğim bedenler soluğu kara toprakta alır. Hazreti Süleyman o an anlar. Bu Azrail aleyhisselamdır. Bir odada dünyanın en büyük saltanatlarından birinin sahibi, karşısında ölüm meleği. Ne ordu işe yarar, ne mühür, ne saray, ne altın. Rivayetlerde
Hazreti Süleyman'ın asasına dayanmış halde ayakta durduğu, Azrail ile konuştuğu ve sonunda ruhunu teslim ettiği anlatılır. Hazreti Süleyman asasına dayanmış halde vefat ettiği için dışarıdan bakanlar onu hala hayatta sandı. Günler geçti, haftalar geçti, aylar geçti. Odaya girenler onu ayakta görünce saygıyla geri çekildi. Kimse yaklaşmadı. Cinler bile onun öldüğünü anlamadı. Hazreti Süleyman'ı ayakta gördükleri için hala bizi izliyor sandılar ve korkuyla çalışmayı sürdürdüler. Gaybı bildiğini sanan cinler bile gerçeği bilemedi ve sonra en küçük varlık en büyük gerçeği açığa çıkardı. Rivayete göre bir ağaç kurdu, Hazreti Süleyman'ın asasını kemirmeye başladı. Günlerce, yavaş yavaş, kimse fark etmeden asa zayıfladı, çürüdü ve sonunda kırıldı. O an Hazreti Süleyman'ın bedeni yere düştü ve herkes anladı. O çoktan vefat etmişti. Bu olayın Kur'an'da Sebe suresinin 14. ayetiyle ibret olarak anlatıldığı bilinir. Cinler gaybı bilselerdi, o ağır azabın içinde kalmazlardı. Gücün ne kadar büyük olursa olsun ölüm gelir ve gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Bu yüzden bu hikaye sadece mucize değil, bir uyarıdır. Gerçek kudret Allah'ındır. İnsan ise elindeki nimetlerle sınanan bir yolcudur. Daha fazla videoların gelmesi için abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.